Dikkat, dikkat! Bu video argo içermektedir. Evet, bugün aslında gerçek anlamıyla masum olan ama bir insan için kullanıldığında argoya dönüşen bazı kelimeleri anlatacağım. Kesinlikle kullanırken dikkatli olmanız gereken kelimeler. Çünkü Türkçe'de bazı masum meyveler, sebzeler, hayvanlar insanların canını sıkabilir. Örneğin armut. Bildiğiniz armut. Tatlı, vitaminli, masum. İşte bu arkadaş aynı zamanda birine salak demenin yumuşak yöntemlerinden biri. Kısacası birine armut dendiğinde avanak, budala gibi anlamlara gelir. Kesinlikle argo bir kelime. Mesela biri çok saçma bir şey yaptı. Şöyle düşünebilirsiniz. Tam bir armut. Sırada salatalık ve hıyar var. Evet, ikisi de aynı anlamda. Masum bir sebze. Fakat biri barışçıl, biri tehlikeli. Salatalık barışçıl. Ama birine hıyar derseniz o artık bir sebze değildir. O artık bir hakarettir. Densiz, ahmak, kaba, sinir bozucu insan demektir. Yani arkadaşınıza sakın hıyarın tekisin demeyin. Tabii kavga etmek istemiyorsanız. Neden mi? Çünkü anlamı çakal. Aldatmacalı. Aslında çakalın anlamı şudur. Fakat birine çakal dediğinizde işte o insan için tam bir fırsatçı demiş oluyorsunuz. Çakalın içinde argo olarak sinsi, üçkağıtçı, kurnaz, düzenbaz gibi bir sürü olumsuz anlam vardır. Mesela fırsat kollayan birini gördünüz diyelim. Bir şeyi ucuza kapatmaya çalışıyor. İnsanları ayarlamaya çalışıyor. Dersiniz ki çakal. İnek. Anlamı öğrenci dünyasında inek çok çalışkan anlamına gelir. Aslında bu anlamıyla bence hakaret değil, bazen övgü bile sayılabilir. Fakat toplum hala çok çalışkan mı? Kesin asosyaldir düşüncesine sahip olduğu için kullanırken bir dikkat uyarısı fena olmaz. Mesela 3 arkadaş sohbet ediyorlar diyelim. Akşam maç seyretmeye gelsene. Olmaz, ders çalışmam lazım. İnek. Sazan. Aslında bir çeşit tatlı su balığı. Fakat argo olarak her şeye inanan kişi anlamına gelir. Yani içinde enayi, kolay kandırılan insan anlamları taşır. iPhone kazandınız. Neden tıkladın o linke? Sazan. Öküz ve sığır. İkisi de masum çiftlik hayvanı. Ama argoda daha çok vurdum duymaz veya kibar olmayan anlamlarında kullanılır. Öküz için hırbo, sersem, hödük, kaba anlamlarına gelir diyebiliriz. Sığır ise aptal, mankafa,
odun kafalı anlamlarına gelir. Mesela bu pet şişeyi buraya atan insan için rahatlıkla öküz veya sığır diyebiliriz. Aslında öküzler ve sığırlar tabii ki bunu yapmaz. İnsanlar yapar. Ama maalesef Türkçe'de böyle benzetmeler var. Hey, çöpünüzü yere atmayın. Öküz. Gidip çöp kutusuna atın. Ne sığır ama. Kelek. Aslında olgunlaşmamış kavun demektir. Fakat argoda aptalca davranan kimse demektir. Yani bir insan için kelek tabiri kullanıldığında avanak, alık gibi anlamlara gelir. Mesela gözlüğünü ters takan biri için kelek diye düşünebiliriz. Tabii bu videodaki kişi bunu bilerek yapıyor. Ama gerçekte gözlüğünü ters takan biri için kelek diyebiliriz. Veya gözlüğü gözünde olduğu halde gözlüğünü arayan birine kelek diyebiliriz. Pandemide birçok sahne gördük değil mi? Üstünde ceket ama altına eşofmanı çekmiş toplantıya girmiş birçok insan vardı. Bunları niye gördük? Çünkü altında eşofman olduğunu unutup ayağa kalkanlar oldu. İşte toplantıdaki diğer kişiler bu kişi için kelek diye düşünmüş olabilirler. Kullanırken dikkatli olunması gereken bir kelime çünkü kesinlikle argo. Gaga. Aslında kuşlarda ağzın uzantısıdır. Fakat benzetme yapılarak bir insanın ağzı için kullanıldığında çok kaba bir tabir olur. Yani birine sakın gaganı kapat demeyin. Çünkü konuşma, sus demenin çok çok kaba bir şeklidir. Kesin kavga çıkar. Karşınızdaki kişi de diyebilir ki, kırarım gaganı. Bu aslında arkadaşlar şu demek. Ağzına yumruk atarım. Kafa göz girişirim. Haberin olsun. Yani şiddet, fiziksel şiddet bağıra bağıra geliyorum diyor. Köpek ve it. Eş anlamlı kelimeler. Bu masum, sadık hayvan maalesef şu kötü anlamlarla eşleştiriliyor. Pislik, yaltakçı, aşağılık, kötü niyetli kişi. Mesela birine ihanet etmiş biri için tam bir it diyebiliriz. Aslında ben kesinlikle bu tip benzetmeleri kullanmıyorum. Çünkü bu sadık hayvanın bu eşleştirmeye maruz kalması beni derinden yaralıyor. Benim fikrim böyle ihanet eden birine köpek veya it dendiğinde aslında o hayvana hakaret edilmiş oluyor. Bunu yapan çünkü o hayvan değil, hiçbir zaman yapmazlar. Bunu yapan insan. Ama maalesef dediğim gibi Türkçe'de bu tip kullanımlar yerleşmiş durumda. Pimpon. Aslında masa tenisi demek. Fakat argo olarak yaşlı, moruk, çökmüş, tükenmiş biri demek. Çok çok kaba bir tabir. O yüzden lütfen dikkat. İşte size iki kaba adam. Saksı. Anlamı argoda iki farklı anlama gelir. İlki
akıl, kafa. Akıl yürütmesi gereken bir arkadaşınıza diyebilirsiniz ki çalıştır saksıyı. Aslında bu tam olarak bir hakaret değil. Aksine tavsiye bile sayılır. Fakat bir insanın aklı saksıya benzetildiği için biraz kaba bir ifade. O yüzden çok yakın arkadaşlarınıza kullanmanızı öneririm. Saksının argodaki ikinci anlamı aylaklık etmek demektir. Ama bu tamamen bütün hayatı boyunca tembel olan bir insan için kullanılmaz. Bir an için tepki vermeyen, iş yapmayan, boş duran insanlar için kullanılır. Mesela ev arkadaşınızla evi temizliyorsunuz diyelim. Siz iş yaparken o boş boş duruyorsa diyebilirsiniz ki saksı gibi durma orada. Sen de bir işin ucundan tut. Bu da biraz kaba bir ifade olduğu için samimiyetinden emin olduğunuz çok yakın arkadaşlarınıza kullanmanızı tavsiye ederim. Yırtık. Bir insan için kullanıldığında argo bir kelimedir. Yüzsüz, hadsiz, ısrarcı anlamlarına gelir. Örneğin, samimi olmadığınız biri gelip evinizde kalmak isterse onun için yırtık diye düşünebilirsiniz. Fakat yırtık argoda her zaman olumsuz bir anlama sahip değildir. Bazen sınır tanımayan, fazla rahat, biraz fazla samimi bir şekilde girişken veya cesur ama birazcık arsız anlamlarına da gelebilir. Yani sevimli bir yırtıklığın söz konusu olduğu durumlarda olabilir. Diyelim ki bir konser sırasında bekliyorsunuz ve bir arkadaşınızı konsere biletsiz girmek için görevliyi ikna etmeye çalışırken gördünüz. Onun için diyebilirsiniz ki yırtıklık yapıp konseri bedavaya getirdi. Aslında burada arkadaşınız için yırtık ama biraz da sempatik diyorsunuz. Tuzlu. Anlamı? Ama Türkçe'de pahalı demenin biraz kaba bir şekli olduğu için argo sayılır. Diyelim ki bir arkadaşınızla alışverişe çıktınız ve arkadaşınız vitrindeki elbise için çok tuzlu dedi. Bu o elbisenin çok pahalı olduğu anlamına geliyor. Angut. Aslında bir kuş türü, sanırım kendisi bir ördek. Çok da güzel. Fakat gelin görün ki birine angut derseniz işler biraz sıkıntılı hale gelebilir. Çünkü angut argoda hırbo, kas kafalı, düşünmeden hareket eden kişi demektir. Aslında zeki olmamakla değil de davranışlarla daha çok ilgisi vardır bu kelimenin. Mesela diyelim ki bir kafede arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsunuz ve arkada ders çalışan birini gördünüz. Ve dediniz ki biraz daha sessiz olalım mı? Ders çalışan biri var. Ve arkadaşınız dedi ki ne olmuş? Burası kafe.
diğer arkadaşınız kulağınıza şöyle fısıldayabilir. Tam bir angut. İçimden bu resme başlık atmak geldi. Temel görgü kurallarına ne oldu? Yavşak. Ne dedim ben? Aslında yavşak yumurtadan yeni çıkmış bit demektir. Fakat argoda çok ağır bir hakarettir. Yılışık, lavuk, karaktersiz, pislik, rahatsız edici derecede laubali kişilere denir. Yani içinde aklınıza gelebilecek neredeyse bütün olumsuz anlamları barındırır. O yüzden aman dikkat. Diyelim ki Burçak yeni tanıştığı biriyle konuşuyor. Merhaba, ben Burçak. Burçak ya, ne tatlı şeysin sen öyle. Bir kahve içmeye gidelim mi? Hayır. Hadi ama, ne var bunda? Hayır dedim. Of ya, çok sıkıcısın. İşte burada Burçak'ın kafasında bir tehlike alarmı çalar. Çünkü bu adam samimi değil. Bu adam, çok affedersiniz, yavşak. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavşak sınır tanımamakla ilgilidir. Hani bazen karşımıza bizi canımızdan bezdirecek insanlar çıkar ya, işte o insanlar için kullanılan çok ağır bir hakaret. Yani tekrar ediyorum, aman dikkat. İşte böyle. Arkadaşlar, bugün Türkçe'de masum görünen ama tehlikeli olabilecek bazı kelimeleri öğrendik. Bunları günlük konuşmada duyarsınız. Ama kullanırken dikkatli olmak şart. Unutmayın ki bir armut her zaman armut değildir. Bazen bir insandır. O zaman hadi bana eyvallah. Bence de çok ayıp. Tamamen olumsuz bir anlamı yoktur. Bazen sınır tanımayan, tamamen olumsuz bir anlamı yoktur. Bazen sınır tanımayan, fazla, her zaman olumsuz bir anlamı yoktur. Bazen tamamen olumsuz bir anlamı yoktur. Bazen tamamen olumsuz bir anlamı yoktur. Bazen yırtık ama sempatik. Biraz sempati. Yırtık ama şakacı. Hey! Maç seyretmeye gelsene. Yavşak. Gümüş, gel. Yavşağı anlatıyorum. Gel. Bence de çok ayıp. Gümüş, yavşaklık yapma.